Geldi de Türkiye Tarkan. Hadi miksal bine. Unutma. Eski bir öpüşme noktasıymış burası. Turquía de Turkish series. Ortam şahane ya, bakar mısınız kıyafetlere? Nazar boncuğu. Havanın geç kararması bir yandan çok iyi. Günü kaçırmamış oluyorsunuz. Yani dolu dolu aydınlık havada gezmiş oluyorsunuz. Müslümanlar tarafından yapılan bir minare aslında bu. Şehrin simgelerinden bir tanesi. Alcazar'ın bu kadar popüler olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi Game of Thrones'un sanırım 5. sezondaydı. Bazı sahnelerinin burada çekilmiş olması. Abimizdeki keyif kimsede yok bak. Eline şarabı almış. Arkasında yengemiz oturuyor. Atla dolaşıyor mekanda. Burada da Minecraft ağaçları var. Banco de España diyor, yani İspanya Bankası. Ne yapıyor? Flamenco kıyafeti giyiyor. Onlar çok daha şık gözüküyor arkadaşlar. Yani o kadar güzel kıyafetler giyiyorlar ki, o kadar güzel süsleniyorlar ki. Bak şu kadar tutku yeter hayatımızda, bak yemin ediyorum ya. Oynarkenki tutkuyu görüyorsun değil mi ablamın suratındaki? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Endülüs'ün kalbi Sevilla'dan herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bugün şahane bir güne uyandık. Normalde Endülüs inanılmaz sıcak arkadaşlar ama bugün şansımıza güneş bulutların arkasında kalmış durumda ve rahat bir şekilde gezip dolaşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii yağmur da yağabilir sanki, yani öyle bir hava var. Bu videoda dolu dolu Sevilla'yı gezeceğiz arkadaşlar. 2 video önce söylemiştim. Burası hakkında detaylı bir video yapmak istiyorum demiştim. Hem burayı merak edenler için hem de buraya gelip gezmek isteyenler için böyle bir gezi rehberi, Sevilla'yı tanıdığımız bir video yapmak istediğimi söylemiştim. Onun için sokağa çıktım dostlar. Umarım keyifli bir gün olacaktır. Ben öyle ümit ediyorum. Sokak hareketli, canlı, insanlar bir şeyler yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar, geziyorlar Sevilla sokaklarında. Ben de heyecanlıyım, enerjim var. Hava da şahane. Vallahi şansımıza güneşin olmaması beni yıprattı çünkü yani kaç gündür buradayım. Yıprattı gerçekten Endülüs'ün sıcağı. Bu mevsimde böyleyse ben Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum bile arkadaşlar. Hiç uzatmayalım, videomuza geçelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aura Sebilla'nın sponsorluğunda videomuz başlıyor. Sizler de evinizde sağlıklı ve güvenli su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Hazırsanız Sevilla videomuz başlıyor. Sevilla'nın tarihi bölgesinde kalıyorum ben arkadaşlar. Burası Santa Cruz olarak geçiyor. Çok güzel bir otelde kalıyorum bu arada. Geceliği 7200 TL'ye tekabül ediyor. Maalesef Sevilla turizm sezonunda birazcık böyle fiyatların arttığı bir şehir ve turistlerin de ilgi gösterdiği bir şehir. Yani Endülüs'ün kalbindeyiz sonuçta. Bayağı kalabalık turlar da göreceğiz bugün. Hatta bir tane grup arkamda şu an. Tarihi sokaklar bu şekilde. Yani şöyle hatta kafama göre bir gireceğim sokağa. Burada gezerken stiliniz bu olmalı. Kafanıza göre sokaklarda dolaşmalısınız arkadaşlar. O şekilde hem Sevilla'nın hem de tarihi sokakların keyfini çıkarabilirsiniz. Evleri, yapıları zaten görüyorsunuz, rengarenk. Taş mimari o kadar güzel görünüyor ki yani belli başlı sokaklar böyle tam böyle fotoğraflık, fotojeniklik yani. Burada Antiguo Rincón del Beso yazıyor. Yani eski bir öpüşme noktasıymış burası. Şu anda böyle birileri öpmüş duvarı büyük ihtimalle ve adını filan yazmışlar. Tarihi yazmışlar bak. Tarihi yazmış birisi. Öpüşme duvarıymış burası. Yani burada insanlar birbirlerine sevgilerini gösteriyorlar. Öpüşerek gösteriyorlar. Cerámica Sevillas diye şöyle göstereceğim. Birçok yerde sokak tabelaları bu şekilde arkadaşlar. Dükkan isimleri de bu şekilde. En çok hoşuma giden noktalardan biri o mesela. Burada bir tane galeri var. Sanat galerisi. Bak onu da öyle seramikten yapmışlar. Belli başlı noktalarda böyle sokakta dolaşıyorsunuz ya, ara sokaklarda. Bir meydana bağlanıyorsunuz. İspanya'ya geldiğimizden beri bu durumdan oldukça bahsettim. Her videoda neredeyse bu durumdan bahsettim arkadaşlar. En sevdiğim kısımlardan biri bu İspanya'da. Yani sürekli bir yerde meydana çıkıyorsunuz. Güzel bir böyle mimari yapmışlar. Fıskiyeler koymuşlar, çiçeklerle, ağaçlarla donatmışlar ve çevresinde illaki böyle kafe, restoran vesaire bir şey vardır. Siz orada oturursunuz, dinlenirsiniz, bir şeyler yer içersiniz. Güzel bir ambiyans oluyor yani, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben şahsen Sevilla'ya gelip de burayı sevmeyen birinin olmayacağını düşünüyorum. Yani gerçekten insana hitap eden, kalbine dokunan bir şehir burası. Hola, buenas. ¿Coco garrapiñado? ¿Qué es esto? Inglés, francés. Sí, inglés. Coconut with caramel. Coconut with caramel. Yeah. Can I try? Yeah, of course. Okay, like this. What's your name? ¿Cómo te llamas? Eliani. Eliani. Mi nombre es Burak. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, mucho gusto. Igualmente. ¿Tú eres from Sevilla? Sí, Ah, qué bueno. Es muy bueno ciudad, muy bueno. gracias. ¿Y qué tú eres? ¿YouTuber? Sí,
Ah, vale. Güzelmiş ha. Do you know something about Türkiye? Turquía de Turkish series. Turkey series. Sí, de ti. Aha. I don't know. De Aa, nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Yeah. Protects you. ya, ya. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. ya. Ciao. Bu arada arkadaşlar Sevilla ülkenin en büyük şehirlerinden bir tanesi. Aşağı yukarı 700 binlik bir nüfusu var. Guadalquivir isminde bir nehir var. Onun kıyısına kurulmuş. Endülüs'ün kalbi ve başkenti burası. Gördüğünüz üzere gayet turistik, tarihi dokuyu korumuşlar. Eskiden Atlantik ve Akdeniz arasında bir köprü görevi görüyormuş burası. O yüzden ekonomik olarak gelişmiş, kültürel olarak gelişmiş bir yer burası. Ve günümüzde onu korumuş arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yani şu an Santa Cruz bölgesindeyiz. Burası tarihi sokakların olduğu kısım. Ben daha detaylı böyle sizi sıkmadan tarihi bilgiler vereceğim. Be abim ne güzel ses yaptın. Ne güzel ses yaptın. Bazı motorlarda böyle çok acayip ses çıkıyor diye. Değişik kameraya da şey geliyordur böyle mikrofondan kaynaklı olarak kulak tırmalayıcı geliyordur. Tarihi bölgede gezerken keyif alıyorsunuz yani o eski dokuyu, kültürü, her şeyi çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ama tabii kalabalık. Bayağı bir kalabalık. Arkadaşlar bir restorana geldim şimdi kahvaltı yapmamıştım. Aslında öğle saatine yakın olduğumuz için kahvaltıyı es geçip direkt böyle öğle yemeği tarzı bir şey yiyeyim dedim. Burada tapas kültürü var. Bunu videolarımda anlatmıştım. Tapas kültürü nedir? Atıştırmalık. Siz ortaya birkaç bir şey söylersiniz. İçeceğinizi söylersiniz. Böyle arkadaşlarınızla sohbet ederken bir şeyler atıştırırsınız. Ama tabii ben bunu kendim yiyeceğim yani. Yemek olarak düşündüm. Şöyle nohutlu ıspanak arkadaşlar. Acayip güzel bir şey bu. Ben yeni denedim geçenlerde. Geldiğimden beri ilk defa denediğim için üzüldüm yani. Şu an İspanya'daki son videomu çekiyorum ve artık son günüm dostlar. Keşke daha erken keşfetseydim bunu. Acayip lezzetli bir şey. Bir de ilk videoda da sanırım bunu denemiştim Barcelona'da. Pan con tomate yani ekmek üstü domates. Bunun üzerine böyle garip bir menüde balıkla ilgili bir şey vardı. Sos mu döküyorlar? Balıkla ilgili bir parçasını mı ekliyorlar? Onu çok anlayamadım. Ama domates bu şu ana kadar sanırım yiyeceğimiz en iyi ekmek üstü domates olacak. Çünkü bakar mısınız bayağı böyle püre gibi yapıp koymuşlar. Şu ana kadarki en bolu buydu. Zeytinyağı döküyorlar. Buna bir de cilantro sanırım bu maydanoz değil. Yani kişniş koymuşlar. Bakalım hemen tadına ya çok merak ettim. Ben eskiden çiğ domates yiyemiyordum. Bunu seyahat hayatımda çözdüm. Ekvador'da bir gün bir yere misafir olduğumda önüme böyle kocaman bir çiğ domates koydular. Yanına tost verdiler. Tabii dilimlediler o çiğ domatesi ama bütün bir domatesti. Yanına tost verdiler ve domates suyu verdiler. O gün ben çiğ domates yeme olayını açtım arkadaşlar. O günden itibaren artık yavaş yavaş çiğ domates yiyorum. Ve alıştım artık yani. Önceden hiç yemiyordum. Ama şu an yiyebiliyorum ki bazı insanlarda bu var, bunu biliyorum. O gün ayıp olmasın diye o tabağı bitirince ondan sonra o şeyi kırmış oldum. Çok lezzetli bu arada. Yediğim en güzel ekmek üstü domateslerden bir tanesi İspanya'da. Şimdi bunun tadına bakalım hemen. Bu müthiş var ya, bu tam bizim ağız tadımıza göre bir şey. İkisi de bizim ağız tadımıza göre bir şey. Acayip hoşuma gitti ikisi de. Burası önemli bir sokak arkadaşlar. Sevilla Katedrali hemen karşımızda kalıyor. Oraya bağlanan bir sokak. Sağlı sollu hediyelik eşya dükkanlarının, restoranların, kafelerin, tapas barların olduğu bir sokak burası. Genellikle turistler burada bayağı bir yoğun hareket ediyor. Yani insanlar burada hem vakit geçiriyor hem alışveriş yapıyor. Bir yandan hem tarihi şehrin içerisindeki bu dokuyu hissediyorlar. Bir yandan burada soluklanıyorlar. Eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Sevilla'nın tadını çıkarabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Bir sürü restoran var. Aşağı yukarı böyle fiyatlara baktım. Yani çok ciddi böyle bir fiyat farklılığı görmüyorsunuz arkadaşlar. Genel itibariyle arka sokaklardaki restoranlara gittiğinizde böyle belki bir tık düşüyor olabilir. Mutlaka çok pahalı restoranlar vardır. Belki benim bulamadığım lokal daha ucuz restoranlar da vardır ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla fiyatlar böyle hep belli bir dengede gidiyor. Ben de mesela yemek yedim. Ne kadar tuttu? 13 euro 60 cent tuttu.
Gelin birazcık Sevilla'nın tarihini konuşalım arkadaşlar. Şimdi Roma döneminde burası oldukça önemli bir şehirmiş. Hem ticaret olarak hem de tarım açısından oldukça önemli bir merkezmiş. Guadalquivir diye bir nehirden bahsetmiştim. Bu nehrin çevresinde kurulmuştu Sevilla. Nehir sayesinde iç kesimlerle deniz arasında lojistik bir düğüm sağlıyormuş. Roma'nın çöküşünden sonra şehri Vizigotlar ele geçirmiş ama asıl dönüşüm, asıl böyle altın çağını yaşadığı dönem 711 yılında Müslümanların İber Yarımadası'nın fethiyle başlamış. 711 yılındaki Müslümanların fethinden sonra şehir ticari olarak bilim açısından ve mimari açıdan altın çağını yaşamış. Yani araştırmacılar bunu söylüyor. Şu an bulunduğumuz meydan Sevilla Katedrali'nin hemen karşımızda kalıyor Sevilla Katedrali. Arka tarafında kalan bir meydan. Bu da şu an için bir çan kulesi ama ve lakin bunun ismi Giralda. Müslümanlar tarafından yapılan bir minare aslında bu. Şehrin simgelerinden bir tanesi. Endülüs dönemine daha detaylı değineceğim arkadaşlar videonun içerisinde. Ama şimdi kısa bir tarihi bilgi vermeye devam edeyim sizlere. Endülüs döneminden sonra Reconquista dedikleri Hristiyanların buraya geri dönüşü, geri fethi denilen bir dönem başlıyor. 1248'de 3. Fernando Sevilla'yı fethediyor ve Hristiyan yönetimine geçiyor burası. Bu olaya Reconquista diyorlar. Yani tekrardan geri fetih süreci. 15. ve 16. yüzyıllarda Sevilla dünyanın merkezi haline gelmiş. Bunun sebebi de yeni dünyanın keşfi. Amerika kıtası keşfedildikten sonra orayla bir ticaret ağı kuruluyor ve tek yetkili liman da Sevilla olmuş. Kurulan tüm kolonilerle ticaret buradan yönetilmiş. Bu dönemde tabii şehir inanılmaz bir zenginlik yaşıyor. Kültürel açıdan da bir gelişme yaşıyor. 17. yüzyıldan itibaren ticaretin Cadiz'e kaymasıyla Sevilla ekonomik gücünü kaybediyor arkadaşlar. Ancak 20. yüzyılda tekrardan bir canlanma yaşıyor. 1992'de burada Expo yapılmış. O da tabii şehre önemli bir katkı sağlamış. Sevilla dünyanın merkezi haline geldi dedim ya, bunun sebebi ticaret evinin burada kurulması arkadaşlar. Şimdi 15. yüzyılda 2. Ferdinand ve Isabel tarafından kuruluyor bu ticaret evi. Bütün İspanyol sömürgeleriyle ticareti, deniz seferlerini, göç hareketlerini kontrol ediyor. Yani buradan denetliyorlar arkadaşlar. O yüzden dünyanın merkezi haline geldi gibi bir ibare kullandım. 18. yüzyılın ortalarına kadar İspanyol sömürge ekonomisinin temel kurumlarından biriymiş bu. O yüzden önemli yani. Sevilla'da o yüzden o dönemlerde oldukça zenginleşmiş ve önemli bir merkez haline gelmiş. Daha sonrasında bunun Cadiz'e kaymasıyla ekonomik gücünü ve önemini biraz daha yitiriyor tabii ki. Ama günümüzde şu an kültürü çok net bir şekilde hissedebileceğimiz, oldukça güzel, göze hitap eden, insanların sıcakkanlı olduğu ve burada keyifli vakit geçirebileceğiniz bir şehir. Tabii İspanya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi şu an. Belki ekonomik olarak o eski gücünde olmayabilir. Bilmiyorum yani şu an ekonomik durum nasıldır. Ama ve lakin Sevilla yine önemli olan şehirlerden bir tanesi İspanya için. Özellikle Endülüs bölgesi için. Şu an dediğim gibi Endülüs'ün kalbindeyiz arkadaşlar. Guadalquivir nehrine bağlı bir kanal burası arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Birkaç tane köprü var kanalın üzerinde. Şehrin iki yakasını birbirine bağlıyor. Köprüyü hem yürüyerek geçebiliyorsunuz hem de trafik akıyor arkadaşlar. Birazcık tarihe ara veriyoruz. Çok güzel bir yere götüreceğim sizleri. Sevilla'da önemli bir haftadır. Şu an Nisan ayının 3. haftası. Burada festival başlıyor. Feria de Abril olarak geçiyor. Biliyorsunuz ben genellikle videolarımı güncel yayınlamaya çalışıyorum. Ama bazen böyle araya mesafe, gün girebiliyor. Bunun sebebi de ben de insanım. Kendime vakit ayırmam gerekiyor. Sevdiklerim, aileme vakit ayırmam gerekiyor. Edit yapmam gerekiyor. Araştırma yapmam gerekiyor. Sizler için iyi içerikler çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bazen 3 gün, bazen bir hafta, bazen 10-15 gün geriden gelebiliyorum ama çok da fazlası olmuyor yani. Buna dikkat ediyorum. Güncel tutmaya çalışıyorum. Şu an festival başladı. Dün gece başladı festival. Bu sokakta gördüğünüz insanların çoğu festival alanına gidiyor şimdi. Ben de onları takip ediyorum. Erkekler takım elbise giyiyorlar. Şöyle abilerimizi göstereyim. Gayet şıklar, yakışıklılar. Kadınlar da, ablalar da ne yapıyor? Flamenco kıyafeti giyiyor. Onlar çok daha şık gözüküyor arkadaşlar. Yani o kadar güzel kıyafetler giyiyorlar ki, o kadar güzel süsleniyorlar ki gerçekten çok kültürel ve otantik bir festival. Bunu yakaladığım için şanslıyım ama son günüm olması sebebiyle aslında festival başlıyor, ben gidiyorum. Bu da üzücü bir nokta aynı zamanda. Ama en azından bir günde olsa göreceğiz arkadaşlar festivali. Şimdi festival alanını da göstereceğim sizlere. O yüzden ufak bir tarihe ara verdik.
Fuar alanına geldik şimdi. Burası da giriş kapısı. Ortam şahane ya. Bakar mısınız kıyafetlere? O kadar güzel görünüyor ki yani üzerine aldıkları bu şal gibi olan şeyler çok tatlı, desenleri, mesenleri, işlemeler, renkler, kumaş o kadar güzel gözüküyor ki. Erkekler de dümdüz takım elbise giymiş gelmiş, haksızlık ya, onlara da böyle bir kıyafet bir şey olaydı, iyiydi ya. Bütün şehirde at arabaları dolaşıyor. Bunun sebebi festival. Binmek isteyenler anlaşıyorlar, şehirde at arabasıyla dolaşıyorlar. İnsanlar da tabii fotoğrafını çekiyor onların. Ben şu atın yanından geçeceğim, şu abimizi göstermek istiyorum. Abimizdeki keyif kimsede yok bak. Eline şarabı almış, arkasında yengemiz oturuyor, atla dolaşıyor mekanda. Mekanın sahibi kendisi olabilir. Sanki orta çağa dönmüş gibiyiz ha. O kadar değişik bir ortam ki. Bir sürü çadır kurmuşlar bu fuar alanında. Bayağı büyük bir alan bu arada burası. Bu çadırların içerisinde işte etkinlikler var, restoranlar var. İnsanlar oturup bir şeyler içiyorlar, vakit geçiriyorlar. Flamenco dansı vesaire bir şeyler yapılıyormuş içeride. Artık gezip göreceğiz arkadaşlar. Bu arada buranın hikayesi 1847'ye dayanıyor. Hayvan pazarı ve ticaret yeri olarak kuruluyor burası. Daha sonrasında böyle kültürel ve sosyal bir aktiviteye dönüşüyor. Bu arkamızdaki çadırlara bu arada kaset aslıyorlar. Bazılarını bir aile kapatıyor. Sadece o aile neferleri içeri girip eğlenebiliyor, vakit geçiriyor. Değişik bir kültürel aktivite arkadaşlar. Yani bilmiyorum, çok tuhaf geldi bana ya. Böyle etrafımda sürekli eski kıyafet, böyle flamenco kıyafet, o geçmişten gelen kültürü yansıtan kıyafet giyen kadınlar süslenmişler, erkekler canti. At arabaları filan, her ne kadar sevmesem de bir dokusu var buranın yani. Hoşuma gitti. Bu festival şunun anlamına geliyor bu arada. Yani biz birliyiz, beraberiz, bu kültürü koruyoruz ve bunu kutluyoruz. Aslında pozitif açıdan bir anma gibi değil, pozitif açıdan böyle kutladıkları bir gün, hafta, hatta öyle söyleyeyim. Hafta, daha doğrusu gün demeyeyim yani. Çünkü Nisan ayının 3. haftasından sonuna kadar kutluyorlar bildiğim kadarıyla. 7'den 77'ye kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes at sürüyor. Ata biniyor. Baksanıza. Gerçekten çok değişik bir ortam var ya. Amcalarım, teyzelerim döktürüyor vallahi ha. Flamenco'nun kralı kraliçesi bunlar. Bak şu kadar tutku yeter hayatımızda, bak yemin ediyorum ya. Oynarkenki tutkuyu görüyorsun değil mi, ablamın suratındaki ifadeyi. Yemin ediyorum severek yapıyorlar ya bu işi. Yani iş derken her şeyi severek yapıyorlar. Tutkuyla yapıyorlar. Bu kadar kafan rahat olacak hayatta. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Messi. Messi. Burak. Soy turco. Turco. Turquía, Yo sí. soy sevillana. Sevillana. Me gusta tu ropa. Y a mí de Sí. Turquía, Tarkan. Tarkan. ¿Qué sabes, Tarkan? Sí. ¿Qué sabes sobre Turquía y los pueblos turcos? Hombre, sé su cultura un poco y sé más o menos su vida, ¿no? Porque sí que es verdad que... y escucho su música porque Tarkan... ¿Por qué Tarkan? Porque para mí, mira, sé muchas canciones de él qué y no sé bueno. turco, pero me encanta. Entonces, bueno, mira. ¿Y te gusta nuestra cultura? Sí, mucho. ¿Y la comida? Me encanta mucho, sí, comida está muy rico ¿Y el aquí. ambiente? Sí, es muy bueno, es único Tú hablas muy bien ambiente. español para ser Muchas turco, gracias, ¿eh? muchas gracias. Ahí habla un poco. No, hablas muy bien. Yo sí que no hablo nada turco. Ni yo tampoco. No problem, no problema. Solo Adimik Salvine, Espiri Mutuma. Muchas gracias. Kalabalık alana gelmeye devam ediyor. İnanılmaz bir insan grubu var burada. Yani herkes gülüyor, eğleniyor. O kadar güzel bir ortam var ki burada. Ama birazcık sınıfsal gibi arkadaşlar ya. Yani birazcık bile değil hatta yani. İnan, şehrin garibanı acaba kutluyor mudur Feriye'yi? Yani bu festivali kutlayabiliyor mudur? Şimdi gitsek garibana sorsak böyle kıyafetler alabilecek parası var mıdır acaba? Ya da buraya gelebilecek zamanı var mıdır? Büyük ihtimalle çalışıp evine ekmek götürmeye çalışıyordur. Hayatını idame ettirmeye çalışıyordur. Sınıfsal bir aktivite gibi ama güzel tabii ki, tatlı yani. Gönül isterdi ki herkes tabii ki burada gelsin, eğlensin. Öyle bir ayrım olmasın. Belki de yoktur, bilmiyorum yani. Belki de benim kuruntumdur.
Ama ve lakin biraz var gibi yani gözlemlediğim kadarıyla. Baksanıza kalabalığa, insanlar akın akın geliyor vallahi buraya. Sevilla'da en beğendiğim yerlerden birini göstermek istiyorum. Burası Maria Luis Parkı. Oldukça büyük bir park. Sevilla'ya geldiğim videoyu hatırlayanlar bu parkı da hatırlayacaktır dostlar. Plaza de España'yı ziyaret etmiştik. Hemen sol tarafımızda kalıyor Plaza de España. Orayı da göstermek istiyorum sizlere. Oranın hemen yanındaki park arkadaşlar. Bayağı büyük burası. Buraya vakit ayrılması gerekiyor bence Sevilla eğer rotanızda varsa. Zaten mutlaka Plaza de España'ya geleceksinizdir. Bayağı bir turist burayı ziyaret ediyor. 1929'da bir fuar için yapıyorlar burayı. Yani çok da öyle eski köklü bir tarihi yok ama ve lakin bugün devlet binası olarak işliyor ve turistlerin ilgi odağını çekmiş durumda. Çünkü gerçekten güzel bir yapısı var. 180 derece bir bina, üzerinde güzel detaylar var ve flamenco falan yapıyorlar böyle. Yaşlı bir teyze flamenco oynamıştı hatırlayacaksınız. Ünlü bir teyzeydi o da. Burayı da atlamadan geçmeyelim yani bu videoda olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar Sevilla hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Sizce gelmeye değer mi? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube bizden istiyor bunları. Yorum atmanızı istiyor, beğeni yapmanızı istiyor, kanala abone olup desteklemenizi istiyor. Bunların hepsi ücretsiz. YouTube algoritması bizden istiyor, biz de sizlerden istiyoruz içerik üretenler olarak. Tabii ücretli destekler de var, katıl butonu gibi, süper teşekkür gibi ama onları yapmanıza gerek yok. Yani kanala abone olursanız, yorum ve beğeni atarsanız bana en büyük desteği olmuş olursunuz arkadaşlar. Plaza de España'ya yani İspanya Meydanı'na ulaşmış bulunuyoruz. Lan ne yapıyorsun sen orada? Bak 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 kim var burada bak. Kral kızdırdılar mı seni? Ne yaptılar ya? He? O nasıl yürüyüş lan öyle? Saldıracak gibi yürüyor bak. Ata doğru gidiyor. Atın da mecali yok. Ha yok şeye gidiyor. Kuşa doğru gidiyor. Yok su içmeye gidiyormuş. Afiyet olsun reis. Plaza İspanyolca'da meydan demek. Espanya, İspanya. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Ta oradan başlıyor. Şöyle dönüyor. Buraya kadar. 180 derece. İçeride de yürüyebiliyorsunuz bu arada. Devasa bir fıskiye var ortada. İnsanlar gelip burada fotoğraf çekiliyorlar. Ziyaret ediyorlar arkadaşlar. Yani 100 senesi bile yok bu binanın. Şu şekilde 4 tane köprü görüyorsunuz. Geçmiş dönemde İspanya'da kurulan 4 krallığı temsil ediyormuş. Ve bir tane kanal geçiyor. Böyle kayık kiralayıp o kanalda 180 derece dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama sıcak havada yapmamanızı öneririm. Yani beyninize güneş geçer. Burada da galiba çok romantik bir an yaşanıyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Hemen burada da flamenco yapıyorlar arkadaşlar. Sürekli birileri dans ediyor, müzik yapıyor ve şarkı söylüyor. Buranın mimarı diğer şehirleri onurlandırmak adına şu gördüğünüz yerlere her bir şehir için özel alan ayırmış. O şehirle ilgili bir olayı burada seramik halinde tasvir etmiş. Şehrin figürleri vesaire var. Mesela burası Palencia. Şöyle hemen Palencia'yı göstereyim sizlere. Konumu da buradaymış Palencia'nın. Sevilla'daki en önemli yerlerden birine geldik şimdi. Alcázar Kraliyet Sarayı'nı gezeceğiz. Şu an gördüğünüz bu kuyruk şöyle arkaya doğru uzanıyor bu. Şurayı da dönüyor. Biraz önce ben de o taraftaydım. Saat 6'da gireceklerin kuyruğu. Buraya gelmeden önce biletinizi almanız gerekiyor. Yine günü ve saati seçiyorsunuz. O gün o saatte girebiliyorsunuz sadece. Şu an hepimiz saat 6'da buraya girecek olan biletli turistleriz. Hola, buenas tardes. Buraya pasaportla giriş yapıyorsunuz bu arada. Bilet alırken zaten pasaport bilginizi giriyorsunuz. Pasaportu göstererek, biletinizi göstererek giriyorsunuz. Eğer çantanız varsa girişte bir güvenlik kontrolü oluyor. Bunu almayı unutmayın dostlar çünkü içerisinde nerede neyi bulabileceğiniz yazıyor. Şöyle ufaktan göstereyim. Bilgilendirme açısından iyi.
Ve artık Alkazar'ı gezmeye başlayabiliriz. Buranın tarihi 10. yüzyıla dayanıyor. Hem Müslüman hem de Hristiyanların mimarisini yansıttığı için oldukça ilginç bir tasarımı var arkadaşlar. Game of Thrones gibi önemli bir diziye de ev sahipliği yapmış. Çünkü buranın bahçeleri oldukça meşhur. Su bahçeleri var. Oldukça meşhur arkadaşlar. O yüzden insanlar buraya ilgi gösteriyorlar. Avrupa'nın en eski faaliyet olarak hala kullanılan Kraliyet Sarayı'ymış burası. Düşündüğümden çok daha büyük bir saraymış. Bir bahçeye giriyorsunuz, daha sonrasında bir kapı buluyorsunuz, oradan başka birine geçiyorsunuz. Sürekli bahçeler arası, böyle odalar arası geçiş yapıyorsunuz. Bayağı büyük bir yermiş burası yani. Zamanında burası Müslümanlar tarafından kale olarak kurulmuş. Daha sonrasında bahsetmiştim ya, Reconquista dönemi, yani Hristiyanların tekrardan buraya gelmesi, Emevilerin buradan ve sürgün edilmesi, Müslümanların buradan sürgün edilmesi. O dönemden sonra Hristiyanlar burayı farklı bir şekilde geliştirmeye devam etmiş. Mudehar dedikleri bir mimari tarzla burayı değiştirmişler ve geliştirmişler arkadaşlar. Bu mimari tarz da sadece İspanya'ya özgüymüş. Bunun sebebi de Müslümanlarla Hristiyanların etkileşim kurmasıyla bir kültür paylaşımı oluyor aynı zamanda. Buraya özgü bir mimari tarzmış. Burası da o mimari tarzı yansıtan en önemli yapılardan bir tanesiymiş. Şu an günümüzde dediğim gibi hala aktif Kraliyet Sarayı olarak kullanılıyor. Alkazar'ın bu kadar popüler olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi Game of Thrones'un sanırım 5. sezondaydı. Bazı sahnelerinin burada çekilmiş olması. Bu sebeple buraya turizmi daha da olumlu etkilemiş Game of Thrones'un etkisi. Çünkü küresel çapta ses getiren bir yapımdı arkadaşlar Game of Thrones. İzleyenleriniz vardır muhtemelen. Yanlış hatırlamıyorsam Dorne Krallığı'ydı. O krallığı anlatırken, ki o krallıkta da böyle biraz Arap esintileri vardı. Burada da Arap esintilerinden kaynaklanan bir yapı olduğu için herhalde uygun gördü yapımcılar. Tabi burada tapas kültürüydü, bilmem neydi, sıcak havaydı, Sevilla'nın o tarihi dokusuydu filan. Yani demişler ki biz Game of Thrones'u burada çekelim abi, bize tam uygundur burası. Ama sahne kesildi, mola verildi, tapasa düşüyorlardır. Burada sohbete muhabbete dalıyorlardır. Büyük ihtimalle onun da çok kuvvetli etkisi vardır yani. Neden olmasın? Çok güzel bir şehir, insanları sıcakkanlı. Yemekler lezzetli. Hadi gelin dizi çekelim. Çekelim. Game of Thrones'tan 2-3 sahne de olsun yani. Niye olmasın ki? Alkazar'dan çıkar çıkmaz karşınıza Sevilla Katedrali beliriyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu minareyi görmüştük, yani kilise çanı bugün. Onu zaten göstermiştim sizlere. Sevilla Katedrali de oldukça önemli. Dünyanın en büyük gotik katedrallerinden bir tanesi. İçeriye ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz ama ücretli bir şekilde girebileceğiniz bir kısım var. O kısımda da Kristof Kolomb'un mezarı var arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel kendisinin olduğu düşünülüyor. Aslında bununla ilgili bayağı tartışmalar var. Ama en son böyle bir DNA testi falan yapmışlar. Kristof Kolomb'un mezarı olduğunu düşünüyorlar. Şöyle bir alan göstereyim sizlere. Burada heykel var. Alkazar'ın çıkışı hemen burası. Zaten bakın surlarla çevrilmiş. Aslında bir kale olduğu çok net bir şekilde belli oluyor Alkazar'ın. Katedralin arka tarafı meydan, ön tarafı da böyle bir cadde. Tramvay geçiyor buradan. Şöyle göstereyim sizlere. Burası harbiden büyük bir katedral. Yani şöyle ön tarafını da göstermiş olayım. Girişler buradan diye biliyorum ben. Bilet almanız gerekiyor ama dediğim gibi yani Kristof Kolomb'un mezarını ziyaret etmek istiyorsanız bilet almanız gerekiyor. Diğer kısma ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Sol tarafımızda, abimiz de bu arada neşeli oynuyor. Sol tarafımızda bir sürü böyle hem yemek yiyebileceğiniz restoranlar, kafeler vesaireler var. Hediyelik eşya dükkanları var. Hem yerel halkın sıklıkla vakit geçirdiği hem de turistlerin ziyaret ettiği bir sokak burası. Şu an saat 19.50, hava 9'da kararıyor. Daha 1 saat 10 dakikamız var. 1 saat 10 dakika daha böyle aydınlık havanın keyfini çıkaracağız. Havanın geç kararması bir yandan çok iyi. Günü kaçırmamış oluyorsunuz. Yani dolu dolu aydınlık havada gezmiş oluyorsunuz. Ama bir diğer yanı da çok uzun saatler dışarıda kalıyorsunuz eğer sabah erken çıkıyorsanız. Çünkü hava kararmadığı için mesela şu hava saat 5-6 gibi geliyor insana. Halbuki değil, neredeyse saat 8 oldu yani. O yorgunluğu fark edemiyorsunuz havadan kaynaklı olarak. Ama tabii gün ışığının olması siz gezerken büyük bir avantaj sağlıyor. Ama hava böyle hafif esintili, parçalı bulutlu olursa çok daha rahat gezersiniz. Yani bugün hiçbir sıcak yoktu. O yüzden rahat rahat gezdim. Normal şartlarda burası bayağı bir sıcak yapıyor arkadaşlar. Yani yıkılası Sevilla sıcak konusunda Urfa'ya çok benziyor. Burada da Minecraft ağaçları var. Banco de España diyor, yani İspanya Bankası. Hemen önüne 2 tane Minecraft ağacı koymuşlar.
Bu arada birçok noktada sokak müzisyeni görebiliyorsunuz. Sanırım izin alıyorlar belli başlı yerlerde müzik yapabilmek için. Ve o alan onlara ait oluyor. Büyük ihtimalle belli bir süreyi kapsıyordur tabii. Yani sürekli olarak orada çalamıyorlardır. Atıyorum 1 aylık ya da 1 haftalık ya da 3 günlük orayı kiralıyordur. Büyük ihtimalle belediyeden vesaireden izin alıyordur. Yani burada gerçekten çok güzel sokak sanatçılarını dinleyebiliyorsunuz. Güzel müzik yapıyorlar yani, o manada söylüyorum. Her anlamda insanı böyle şaşırtan, gezerken keyif veren, ben buraya kesin bir daha gelirim dedirten bir ülke burası. Baştan sona yani Barcelona'dan buraya kadar inanılmaz keyif alarak gezdim. İlk videomda da aynı heyecan vardı. Şu an İspanya'nın son videosunu izliyorsunuz. Burada bu videoda da aynı heyecan var. Hala böyle gezip görmediğim yerlere gidip sizlere göstermek istiyorum ama tabii ki burayı gezerken birazcık vakte ihtiyacınız var. Sevilla'nın ilk videosunda Sıla vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? O şey demişti. Yazın çok sıcak olduğunda buranın üzerine belli başlı sokaklara branda geriyorlarmış. Bu binaların böyle üzerinde çengeller var. O brandaları oraya geçiriyorlarmış. Ve burayı kapalı hale getiriyorlarmış. Güneşten koruyorlarmış. Yani 50 derecelere kadar büyük ihtimalle çıkıyordur burada sıcaklık. Sevilla'daki en değişik modern yapılardan birine bakıyoruz şu an. Setas de Sevilla olarak geçiyor. Buranın mimarisi mantardan sanırım ilham almış. O yüzden Setas de Sevilla demişler. Yani Sevilla mantarları demişler buraya. Değişik bir üzerinde yürüyüş yolu var. Aynı zamanda ufaktan bir manzara izleyebiliyorsunuz. Keza burası da ayrı bir plaza, yani bir meydan. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Burayı da göstereyim. Genelde Sevilla'ya gelenler burayı da rotalarına ekliyorlar. Ben de sizlere öneri olarak sunayım dostlar. Değişik duruyor ya şehrin ortasında. Bu kadar tarihi bir şehirde böylesine garip bir modern yapı hiç sırıtmamış bu arada. Hiç sırıtmamış yani. Çünkü net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Tatlı da durmuş böyle ara sokakta. Ama olmasa tabii o tarihi dokuyu bozmazdı. O da güzel olurdu. Buraya giriş ücretli. 16 euro ücreti var. Buradan alabiliyorsunuz. Online de alabiliyorsunuz. Şu an saat 20.30 biletine sahip olanlar içeri giriyor. Saat 21.30'a kadar olan biletlerin hepsi dolu. Yani bu demek oluyor ki buraya çıkarsam hava aydınlıkken göremeyeceğim. Karanlıkken göreceğim. Karanlıkken de çıkmak istemedim ya. O parayı veriyorsam birazcık aydınlıkken çıkayım ve şeyi göreyim istiyorum. Adı ne? Gün batımını göreyim istiyorum yani. Aklınızda bulunsun ama. Bir de 16 euro o kadar da yükseğe çıkarmayacağı için manzarası değer mi değmez mi bilmiyorum ya. Çok fazla konu konuştuk ama Endülüs dönemi hakkında konuşmadık arkadaşlar. Gelin birkaç kelamda Endülüs dönemi hakkında bir şeyler söyleyeyim sizlere. Öncelikle 711 yılıyla 1248 yılları arasında Endülüs döneminin yaşandığını sizlere söylemek istiyorum. Sevilla şehri Endülüs'ün kalbiydi. Hem kültürel anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de siyasi anlamda. Burası oldukça önemli, çok katmanlı ve dinamik bir merkezdi. Sokaklarda gezerken şeyi fark etmişsinizdir. Oldukça dar sokaklar. Bunun sebebi de tamamen iklimden kaynaklı. Şimdi buraya gelen Müslümanlar şehri kurup geliştirirken sıcağı göz önünde bulundurmuşlar. Dar ve gölgeli sokaklar yapmaya özen göstermişler ve avlulu evler yapmışlar. Biliyorsunuz aslında Arap coğrafyasında da gezdiğimizde avlulu evlere sıklıkla rastladık. Bu konu hakkında da oldukça bilgiler vermiştim. Hatırlıyorsunuzdur belki o videoları izlediyseniz. Bu şekilde bir şehir yapılanması kurmuşlar arkadaşlar burada. O dönemin ekonomisini birazcık incelediğimizde direkt gözümüze Guadalquivir Nehri üzerinden yapılan deniz ticareti çarpıyor. Bunun yanında zeytinyağı, tekstil ve seramik üretimi oldukça yaygın. Bugün siz Sevilla'da gezerken çok fazla seramik dükkanı göreceksinizdir ve müthiş bir işçilik yani. Gerçekten hayran kalacağınızı düşünüyorum. Ve Kuzey Afrika ile yoğun bir ticaretleri var tabii ki. Ekonomik olarak bu şekilde ayakta kalıyor Sevilla. Kültürel anlamda oldukça fazla medrese ve kütüphane kuruluyor şehre. Bunun yanına şiir ve edebiyat geliştirilmeye çalışılıyor ve astronomi, matematik bunlara da önem veriliyor arkadaşlar. Yani sadece biz paramızı kazanalım, bir yerleri fethedelim öyle bir durum yok. Tamamen bulundukları yeri geliştirmeye çalışıyorlar. Dostlar şu an Herkül ve Jules Caesar'ın anıtlarına bakıyoruz. Burası Alameda de Hercules olarak geçiyor. Sanırım Herkül Meydanı gibi bir şey. Avrupa'nın en eski halka açık böyle yürünen alanlarından bir tanesi burası. Sağlı sollu belki de 100 yaşı aşmış ağaçlar var. Şöyle göstereyim sizlere. Aynı zamanda tapas barların olduğu, restoran kafelerin olduğu çok güzel bir yürüyüş alanı burası. Tamamen trafiğe kapalı, halka açık bir alan. Havayı da kararttık. İnsanlar festival alanına doğru gidiyor. Ben biraz yorgun olduğum için oraya gitmeyeceğim. Zaten öğlen gördük arkadaşlar. Yani daha fazla oradan aynı şeyleri göstereceğim ve akşam halini göstermiş olacağım.
En azından farklı bir yer göstereyim istedim sizlere bu videoda. Buraya geldim. Tatlı bir meydan burası. Çocuklar genelde burada böyle top mop oynuyorlar. İnsanlar köpeklerini gezdiriyorlar. Tamamen böyle Sevillalıların takıldığı, benim gibi böyle biraz meraklı turistlerin şehri bu tarafına geldiği bir yer. Şu an karşımızda duran bu bina hem İspanyollar için hem de tarih için oldukça önemli bir yere sahip. Burası 1785 yılında Kral 3. Carlos tarafından kuruluyor arkadaşlar. Buranın kurulma amacı İspanya'nın Amerika ve Asya'daki sömürgeleriyle ilgili tüm belgeleri tek bir yerde toplamak. İspanyol İmparatorluğu'nun kolonilerindeki yönetimini, keşifleri, ticareti anlatan dev bir arşiv arkadaşlar burası. Archivo General de Indians buranın ismi. Yaklaşık 80 milyon belge, binlerce harita ve dosya bulunuyormuş arkadaşlar içeride. Christoph Kolomb gibi kaşiflere ait belgeler de içeride bulunuyormuş. Amerika'nın keşfi, kolonileşme ve İspanyol yönetimiyle ilgili birinci kaynak içerir diyordu internette. Yani bu konu hakkında çalışmak isteyen varsa buradaki kaynakları kullanabilir mi emin değilim ama bir kapılarını çalsın. Bence bir kapılarını çalsın. Hemen Sevilla Katedrali'nin karşısında bu arada, şöyle göstereyim. Daha doğrusu yanında. Sevilla'nın gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel oluyor bu arada. Onu da söylemeliyim dostlar. Kalabalık birazcık azalıyor. Özellikle bugün bayağı bir azaldı çünkü hava serinledi. O yüzden insanlar büyük ihtimalle hazırlıksız çıktılar dışarı. Kaçıştılar bir yere çünkü belli yani bir yerlerden koşa koşa evlerine dönen insanlar vardı. Serinledi hava. Hasta olmak istemiyorlardır belki de. Böylelikle İspanya seyahatimize de bir nokta koyuyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bir virgül atalım. Ben ileride bir yerde tekrardan gelirim. Gitmek istediğim daha birkaç tane daha yer vardı. Oralara gidemedim. Birazcık böyle planımın dışında bir seyahat gerçekleşti. Ama ben çok keyif aldım açıkçası. Umarım sizler de videoları izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki video farklı bir ülkeden olacak arkadaşlar. Tahmin edin bakalım nereye gidiyoruz. Bence çok rahat bilirsiniz yani. Buraya kadar gelmişken gidilebilecek bir ülke var. Çok da yakınımızda. Umarım keyifle izlersiniz o ülkenin serisinde ve daha sonraki serileri de. Kanalıma abone olarak desteklemeyi unutmayın. Videoları beğenirseniz ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Flamenco ile kalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.